Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün, benim ilk podcast'im. O yüzden bir hatam kusurum olursa affola. Tarkan hocamla beraber bir podcast serisi düzenlemek istedik. Özellikle bu son zamanlarda çok konuşulan zihin, farkındalık, düşüncelerle ilgili Tarkan hocama birkaç sorum olacak. Ve eğer hoşunuza giderse yorumlarda siz de sorularınızı belirtin ki bir sonraki bölümde sizin sorularınızı da yanıtlayabilelim. Şimdi Tarkan hocam hoş geldiniz Hoş bulduk, öncelikle. merhaba. Size birkaç soru hazırladım. En azından günlük olarak bize yol göstermeniz açısından ya da pratikler açısından neler yapabileceğimizi bize biraz aydınlatmanız için. Teşekkür ederim. Bu serinin bence en güzel tarafı şu olacak. Şimdi son zamanlarda Reels'lar çekiyoruz. Evet. Reels'lar o kadar kısa ki bir şeyi anlatabilmek için gerçekten çok zorlanıyoruz. Hı Hani hı. çünkü 60 saniyede konuyu aktarmak gerekiyor. Ama şimdi burada o konuları rahat rahat gerçekten ne oluyor, ne bitiyor hepsini konuşalım. Ha ben çok bilgili biri değilim. Tam Estağfurullah. aksine, yo, gerçekten öyle. Ben sadece gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Yani Hı hı. gördüğüm zihni, gördüğüm dünyayı anlatmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden, hani, bunu yıllardır yapmaya çalışıyorum hatta. Hı. Umuyorum ki bu seriyle birçok insan da bu görüşe yakın bir bakış sağlayabilsin. İstediğim şey bu. Biz de öyle umuyoruz hocam. Şimdi ilk sorumla başlıyorum müsaadenizle. Şimdi şöyle bir, algı var. Çok fazla düşünüyoruz ya da düşünmek doğal değil mi? Yani ben evet günlük yaşamda düşünüyorum ama, hani, bunun nesi tuhaf? Aslında düşünmek demeyeyim de Hı düşünceler hı. tamamen doğal. Evet. Yalnız orada bir sıkıntı var. Şimdi düşünceler doğası gereği bize geliyorlar ve gidiyorlar. Ve bunlar, aslında bizim kontrolümüzde olmayan bazı tetikleyiciler, belki görülen bir şey. Yani 5 duyuyla tetiklendiği zaman bazı düşünceler kendiliğinden geliyor aslında ve Tamam. bunlarda aslında bir sorun yok. Evet. Sorun şurada başlıyor. Bu düşüncelerin hepsini benim düşüncem olarak benimsemek ve daha da önemlisi, bence en, enteresan kısmı o, düşünen bir ben olduğumuzu varsayıyoruz. Aslında düşünceler geliyor, gidiyor. Biz sanki bir subtitle, bir altyazı okur gibiyiz aslında. Yani oturup da biz bir şeyleri düşünelim, düşünen bir ben, o ne olacak, şu ne olacak. Aslında bunlar hep bütün replikler aslında kendi kendine geliyor. Bunun farkında değiliz. Bundan dolayı da şuraya gidiyor iş. Bu sefer zihin, ego zihin, biraz yıpratıcı bir yapıya sahip. Sürekli geçmiş hikâyesi, sürekli gelecek hikâyesi. Bu sefer o hikâyelere öyle bulaşıyoruz ki, öyle kendimizi orada kaybediyoruz ki o Çok mu hikâyelerin içerisine içinde. giriyoruz yani mesela düşüncenin? Evet, yani, hani, şey gibi bir film izliyorsun. Filmde, işte, bir de, anlatan var diyelim filmi. Evet. O anlatanı sen bir noktada, işte, ben anlatıyorum gibi Hımm. Çok algılamaya. Evet, içselleştiriyoruz. çok içsel. Bu da şuna yol açıyor. Biraz fazla enerji Hı veriyoruz. hı. Hani, çoğu insan, hani, haftalarca bir konu çerçevesinde dönüp duruyor, dönüp duruyor, dönüp duruyor. Çünkü neden? Düşünceler sürekli o konuyla ilgili geliyor. Ama, bu sanki ben ve benim sorunummuş gibi algıladığımız için hâlbuki bizimle hiçbir alakası yok. Hani, şaka gibi ama hiçbir düşüncenin, burada olan biten hiçbir şeyin aslında bizimle hiçbir alakası bile yok. Bir de şey demiştiniz hocam, hep düşüncelerimiz ya geçmişte ya gelecekte. Yani şu anla ilgili bir şey yok demiştiniz sanki. Şöyle zaten şimdi bak şu an dediğimiz şey aslında düşünülebilecek bir şey değil zaten. Hı hı. Şu an sadece direkt deneyimlenebilecek bir şeydir. Zihin doğal olarak geçmişten bahsetmek zorunda Ya da ya gelecekten. da gelecekten. Neden? Çünkü zihin bir yorum
aslında. Yani, sürekli yorumluyor. Buradaki ham deneyimler. Hı Yani, hı. mesela, işte 5 tane duyumuz var. Görmek, işte duymak vesaire vesaire. Şimdi buradan aldığı verileri zihin yorumluyor sürekli. Şimdi ham veri geldi. Onu yorumluyor. Zaten onu yorumladığı an geçmiş oluyor zaten. Doğru, evet. Yani o yüzden, zihin sürekli, zihnin esprisi o zaten, sürekli geçmişle ilgilidir. Ya, şimdi tamam, hani, diyebilirsin ki, "Ya, ne olacak ya, işte, yorumlasa ne olacak?" Çok şey olacak. Çünkü neye göre yorumluyor biliyor musun? Geçmişteki şartlandırmalara göre yorumluyor. Yorumladığı zaman şu anda kalamıyoruz zaten. Hep Eee geçmişi düşünüyoruz o zaman. Şüphesiz, Hı. şüphesiz öyle. Yani bir ana sahneden uzaklaşıp sadece bir noktaya, yani zihnin yorum kısmına takılmış Hı hı. oluyoruz. Hani, bir bakıma bir benzetme yapacağım. Şimdi bana daha şey geldi. Hani film izliyorsun Evet. ama, alt yazılı yabancı bir film. Hı hı. Dikkatin sürekli alt yazıda gibi. Bu sefer Hıı. filmi aslında bayağı kaçırıyorsun. Sadece diyalogları okuyor gibi oluyorsun. Hıı. Aslında zihin Asıl de görmemiz gerekeni görmüyoruz. aynen öyle. Hani alt yazılı filmlerde bu çok yaygındır. Hani Evet. dikkat çünkü okuyor bir taraftan okuyorsun ama filmin aslında genelini, Detayları kaçırıyorsun kaçırıyoruz. aslında. Evet. Burada da aynı şey oluyor. Burada ham veri deneyimini kaçırıp o ham verinin yorumunu dinlemeye başlıyoruz. Zaten meditasyonlar da bunun üzerine kurulu. Tabii ki meditasyon Hı hı. olanı olduğu gibi görmekle ilgilidir. Meditasyon kendin olmakla ilgilidir. Evet. Ama, hani, şey önemli, hani, yorumlar, genelde geçmiş şartlandırmalarla hep yorumlanıyor. Yani geçmişten ne aldıysanız, işte, neler çektiyseniz, ne acılar çektiyseniz ya da dışarıdan ne bilgiler aldıysanız, o zihin, yani, nelerle doluysa Hı bir hı. de buna ataları da ekleyin Tabii. çünkü Hı o hı. da etkiliyor. Tüm bunlarla yorumluyorsunuz. Bu sefer şu oluyor. Şimdi işte bir görüyorsunuz. Şimdi gördüğünüz deneyimi bir görüş var. Bu ham veri. Şimdi ham veri en değerlisidir, en güzelidir her zaman. Ama geçmiş şartlandırmalarla onu değerlendirdiğin zaman, geçmişte, hani, mesela ikili ilişkilerden bir örnek Hı vereyim. hı. İşte, bayan, geçmişte erkeklerden çok sıkıntı çekmiş. Belki babasından, belki kardeşinden, belki şundan, belki bundan neyse ve, bu sefer, işte, eşine, sevgilisine ya da herhangi dışarıdaki bir arkadaş, erkek Hı formundaki bir, hı. başka bir insana o şartlandırmayla bakıyor artık. Çünkü artık onu görüyor, onun bir davranışını görüyor mesela ama hemen, o zihin şimdi yorumluyor sonuçta. Zihin neyle yorumlayacak? O geçmişte, işte, aileden, şuradan, buradan aldığı verilerle onu yorumluyor. Bu da, işte, o da deneyimi bozuyor. Çünkü deneyim o değil. Evet. Bu sefer deneyimler sana özel olmaya başlıyor ama senin zihnine, egona özel. Peki hocam, ham veri dediniz, ham duygu dediniz. Buna ulaşmak için bize bir örnek verebilir misiniz? Ya da bir pratik nasıl, günlük hayatta ham duygularımıza dönebiliriz? Ya da o anda, dediniz ya, o anda kalmakla ilgili. Ya, şöyle, ham veri, şimdi şöyle, aslında burada yapılması gereken tek bir şey var. Dikkati zihinden çekmeyi öğrenmek gerekiyor. Şimdi biz çok fazla zihne yapışık durumdayız. Yani, Evet. çünkü çok kişiselleştirilmiş durumda. İşte, Ama ben hep böyle yapıyorum, ben öğrendik. ediyorum. Evet, ama bu böyle bu süreç böyle yürüyor Evet. zaten. Bir noktada ama, işte, acıyla macıyla sen şeyi fark ediyorsun, ya, bu düşünceler ne böyle Çıkış diye. noktası Tabii. arıyoruz. Oraya geliriz ama, hani, ne yapılabilir? Ham veri, için dikkati geri çekmeyi öğrenmek gerekiyor. Hımm. Ama, işte, burada biraz bilgiye ihtiyaç var. Bilgi derken kitap bilgisi değil. Evet. Hani, direkt bunu, nereye çekeceğiz? Yani, asıl konu orada başlıyor. Hani, tamam dikkati çek diyorum da nereye çekeceğiz dikkati? Nasıl çekeceğiz, değil mi? Evet. Hani, o kısmını, işte, biraz daha konuştukça Hı hı. onlara daha direkt, uygulamalar, önerebilir ama, hani, Tabii. sadece şu an daha başlangıçtayken, hani, en basiti şu: zaten ham veri zaten her an geliyor zaten.
O yüzden mesela başlangıç için şey yapalım. Hani şimdi dikkati sadece düşüncelere vermeyin yeter. Hı hı. Bakış açımızı değiştireceğiz gibi mi? Ya şimdi başlangıç Hı için hı. söylüyorum. Hani dikkati vermeyin. Zaten ham veriyi zaten fark etmeye başlarsınız ama konuşmanın devamında bence daha güzel Tamam. pratiklere doğru gideriz. Hani şu an daha eksikler var çünkü. Tamam hocam. Peki biz düşüncelerimizle özdeşleştiğimizi düşünüyoruz. Yani evet o benim düşüncem diyoruz mesela. Bu doğru mu sizce? Kesinlikle hiçbir alakası bile yok. Çok enteresandır. Gerçekten biz şey sanıyoruz. İşte bir şey düşünülmesi gerekiyor Hı mesela. hı. Hani düşünmeye başlayınca sanki ben düşünüyormuşum hissine geliyor. Onun da sebebi şu. Ben hissi var zaten. Bir ben Evet. hissimiz var. Düşünce de gelince ve düşünce de ben diye konuşunca, benle konuşuyor çünkü. İkisini karıştırıyoruz ve sanki ben düşünüyorum gibi algılıyoruz. Bunu bir ara bir çalışmada, hangisi çalışma? Bir çalışmada bunun örneğini hatta şey yapmıştım. Şimdi bir tetikleyiciye, hani sen hiç mesela tamamen pasif kal. Hı hı. Mesela ne diyelim? Güneşin yapısıyla ilgili, güneşin özellikleriyle ilgili bir şeyler düşün. Bak, hemen mesela Bir örnek sürü veriyorum. düşünce Hemen geldi. güneş sıcaktır geliyor. Hı. Güneş şöyledir. Güneş böyledir. Evet. Güneş şudur. Güneş budur. Bak geliyor, kendiliğinden Hı geliyor. hı. Sen oturup da şey yapmadın. Şimdi oturayım da bir güneşi bir değerlendireyim. Şimdi başlasın motorlar çalışmaya gibi bir şey yok. Hayır. Otomatikman geliyor. Bir tetikleyiciye bakıyor iş açıkçası. Tetikleyici de işte mesela benim sorum bir tetikleyici oluyor. Sen hiçbir şey yapma diyorum bak. Tamamen pasif kal. Bunu Hı hı. izleyenler de deneyebilir. Tamamen pasif kalsın ve çevredeki herhangi bir tetikleyici, belki iyi ya belki kötü tetikleyici hiç fark etmez. Belki bir renk, belki gördüğü bir şey, belki duyduğu bir şey, hepsi bir tetikleyicidir. Hemen o düşüncenin kendiliğinden geldiğini görürsünüz. Şimdi kendiliğinden gelen bir düşünceye nasıl benim diyebilirsiniz ki? Zaten orada ben Reels'larda da şeyden çok Hı hı. bahsediyorum. Eğer düşünceler benimse, işte benimse benim kontrolümde olmak zorunda değil mi? Evet ama değil. Yani ama ispatı nedir bunun? Şimdi ben bir sürü kaygı, endişe, korku, öfke, üzüntü falan yapıyorum. Yani eğer benimse ben deli miyim? Yani neden bunları yapıyorum? Hani mesela anda kalmak diye bir hikaye var. Hani Hı hı. sürekli işte anda yaşayın, anda yaşayın. Neden insanlar buna çaba gösteriyor? Madem düşünceler Evet, kontrolümüzde hep madem orada madem kalalım. benim düşüncelerim benim kontrolümde, kimsenin kontrolünde değil Değil. düşünceler. Evet. Düşünceler aslında işte şey gibi hani bir film oynuyor. O filmi de anlatan bir orada o konuşmaları anlatan, şunu yapan, bunu yapan böyle bir anlatıcı gibi bir ses aslında. Düşünceler dediğimiz şey kendiliğinden geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Peki düşünceyi bastırmadan, ona kapılmadan kalmak pratikte nasıl olabilir? Aslında bu en kolay kısmı. Ama burada bir şeyi anlamanız gerekiyor. Düşüncelerin siz olmadığınızı anlamanız gerekiyor. Bunun için de mesela, hani, şey yapabilirsiniz, hani, bir önce mesela bir 2 dakikalığına bir durun ve hiçbir yere hareket etmeden sadece gözleyin mesela. Bu çok bilinen bir meditasyon tekniğidir. Hani, gözlemci olun falan, Hı tanık hı. olun Hı falan, hı. öyle şeyler var ya. Tamam, tanık olun. Şimdi, bizim en büyük eksiğimiz şu zaten. Herkes meditasyon yaptırıyor ya da herkes meditasyon yapıyor ama o meditasyon gerçekten neden işe yaradığı ya da sana ne verdiğini kimse farkında değil. Şunu aslında söylemeye çalışıyorum. Şimdi gözlemliyorsun, durdun. Bir an geliyor. Diyor ki mesela, "Neden durdun ki?" Örnek veriyorum, hani, "Hayır durma, işte şunu yap, bunu yap." Gelmeye başlıyor. Orada şunu aslında eğer buna tanık olabiliyorsan orada şunu görmeye başlıyorsun. Şimdi düşünceler geliyor gidiyor ama ben gelip gitmiyorum. Ben buradayım ve ben gözlüyorum düşünceleri. Hı hı. Demek ki ben düşüncelerden önce buradayım
Düşünceler misafir, ben değilim. O zaman şimdi benim en büyük yaptığım hata ne? Peşinden gidiyoruz Sürekli düşüncenin. dikkatimi düşüncelere Evet. vermek, sürekli onların peşinden koşmak, değil mi? Yani hatta, işte, bir düşüncenin peşinden koşuyorsun, hoşuna gitmiyor mesela o. Hemen başka bir düşünce Tabii geliyor. oradan Diyor ki, oraya bağlanıyor. "Bunlardan kurtulmalısın, zihnini susturmalısın, bunlar kötü düşünceler." falan diyor mesela. Bu sefer onun peşinden gidiyoruz. Böyle böyle Evet. o sürekli bir düşünce peşinden. Ama eğer sen tanık olabildiğini fark edersen o zaman şu bilgiye ihtiyaç, işte, bu bilgiyi içselleştirmek gerekiyor. Demek ki ben burada sabitim, düşünceler geliyor gidiyor. Ya, bugüne kadar, yani, yaşımız kaçsa bugüne kadar hep biz bunun içerisinde, yaşadık. Hep düşüncenin peşinden koştuk ve bunu fark etmedik bile. Şimdi durun deyince böyle bir insan boşa düşüyor. Nasıl duracağım? Nasıl peşinden dediniz ya Hı hı. geriye, bakın diye. Evet, dediğiniz zaman gerçekten bakıyorsun ve, hak veriyorsun yani. Ama işte bugüne kadar yapmamışız ve Ya işte gereğini duymamışız da ya çok. inan, inan gerçek o kadar basit ki. Biz, yani insan formu, insan olarak saçma sapan 3-5 düşüncenin peşinde sürekli kayboluyoruz ve düşünce dediğin ne biliyor musun? Şu koca açıklığın içerisinde 3-5 tane kelimeden ibaret bir şey aslında. Sizin doğanız o kadar sınırsız, uçsuz bucaksız ki 3-5 düşünceye sığdırıp asıl deneyimi de kaçırıp bir de öyle bir boyutu var. Yani asıl şimdi burası Tanrı'nın rüyası. Tanrı burayı deneyimlemek, deneyim için. Hı Tamam bunu hı. kabul ediyorum. Bunda okey. Ama biz onu da yapmıyoruz. Biz 3-5 koca deneyim alanında 3-5 düşünceye bir şey sıkıştırıp sanki yaşıyormuşuz gibi, sanki işte bunca zorluklar, bunca endişeler, kaygılar, şunlar bunlar. Halbuki asıl doğamızı bilsek Evet hocam, düşüncelerden konuştuk. Peki bu düşünceleri kabul etmek bizim işimize yarar mı ya da direnç göstersek bir şeyleri değiştirebilir miyiz? zaten biz hep direnç gösteriyoruz. Yani normalde çoğu insan direnç gösteriyor. Hı hı. Düşünceyi beğenmiyoruz ya da, yapılan, işte, olana yaptığımız yorumları beğenmeyip aslında sürekli bir direnç gösteriyoruz. Bu sefer ne oluyor? Hemen zihinde alternatif yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Peki neye direnç gösteriyoruz daha çok? Duyguya mı, düşünceye mi yoksa gerçek bir şeye mi? Şey gibi düşün, TV gibi düşün bunu. Şimdi ne reyting alır? Hı hı. Vurdulu kırdılı Evet. şeyler, işte, ne bileyim, Türkiye'nin durumunu düşün, Hindistan'ı düşün, Amerika'yı düşün. Her yerde farklı reyting şeyleri var Doğru. ya. Hı hı. TV yapımcıları da ne yapıyor? Sürekli reyting, daha fazla reyting alacak işlere yöneliyorlar. Doğru. Zihin de çok benzer şekilde şimdi reytinge ihtiyacı var. Yani dikkatin onda olmaya ihtiyacı var. Şimdi bu sefer, siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela, işte, elinizi buraya koydunuz. Hemen arkadan şey geliyor, diğer başka bir düşünce diyor ki, "Ya, şimdi yapmasaydın iyiydi, bak şimdi çekim var vesaire var, hani, Hı şimdi hı. olmadı bu." diyor. Sonra öbür taraftan diyor ki, "Yok, yok bir şey olmaz." diyor. "Doğal ol zaten, hani, ne olacak ki?" diyor. Hani, böyle sürekli bir diyalog, sürekli, farklı seslerle aslında, işte, bu bir dirençtir aslında. Yani bir direnç oluşturuyor. Bu sefer ne oluyor? Biz, evet, kendimizin sansak da aslında bizi şeyde tutuyor. O dikkat durumunda dikkatimizi sürekli emiyor Peki oraya. kabul edince nasıl oluyor mesela? Kabul etmek ne demek? O çok önemli. Yani kabul etmek şey demek değil. Şimdi spiritüellerden görüyorum. "Ben düşüncelerimi kabul ettim." falan tarzı yaklaşımlar var. O da bir düşünce bu arada. Yani o bir Hımm. şeyi kabul etmek değil. Kabul etmek ne demektir? Kabul etmek aslında olduğu gibi bırakmaktır. Hiç düşüncenin içine girmemek mi o zaman? Şimdi bak, dikkat sürekli düşünceye çekiliyor. Evet. Ve dikkat sürekli zihinde bu arada. Sürekli, yani neredeyse sürekli zihinde. Hı hı. Şimdi dikkati bir rahatlatmamız gerekiyor. Rahatlatmak dediğim aslında dikkati çektiğin an aslında
İşte kabulleniş Hımm. aslında bu. Yani ve o zaman bir dikkat rahatladığı zaman sen rahatlıyorsun. Evet, yine düşünce olabilir, yine şu olabilir, yine bu olabilir ama sen dikkati vermediğin sürece artık o gerginlik ortadan kalkıyor. O artık buradaki filmin işte olanı ve yorumu gibi bir duruma Hı hı. dönüyor. Ama dikkat sürekli orada olunca anlamsız diyaloglarla çok ciddi filmvari şeyler izliyor Bu oluyoruz. yüzden düşünceye dikkati vermediğimiz zaman vücuda rahatlık geliyor. Aslında o Vücuda stresi. tabii ki Hı hı. vücuda da gelir. Ama asıl size bir rahatlık geliyor. Hımm. Şimdi bak, herkesin ortak arzusu ne? Huzur, değil mi? Evet. Herkes, yani her dışarıda gördüğün herkesin aslında istediği tek şey huzur. Herkesin istediği tek şey mutlu olmak. Şimdi nerede, dolayısıyla nerede arıyoruz biz mutluluğu? Dikkat neredeyse orada arıyoruz. Zihinde. Yani zihinde. Zihin diyor ki gelecekte olacak diyor. Hayda, Ya da ona şu olursa mutlu ya da olacağım, şu bu olursa. olursa harikasın. Sürekli böyle bir orada mutluluk ve huzur arıyoruz. Hı hı. Dikkat geri çekildiğinde biz tahminimizin ötesinde, hayal edebileceğimizin ötesinde, düşüncelerimizin ötesinde başka bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Gerçek doğamız. Ben dediğimiz şeyin gerçek doğasıyla bir arada oluyoruz. O da bize anında bir huzur hali, anında bir tamamlanma hali, anında bir mutluluk hali veriyor. O zaman çok yanlış yerde arıyoruz diyebilir miyiz? Ya diyorum ya, arada hep öyle diyorum artık. Yani şaka gibi ama şu koca sahnede düşünceler dediğin şey bir nokta aslında. Zihnim dediğin şey bir nokta aslında ve biz gitmişiz oraya, dikkatimizi nasıl ulaştırdıysak o dikkatimizi orada tutmaya devam edip orada arıyoruz. Halbuki sahne çok geniş, uçsuz bucaksız. Sahnenin ötesinde. Siz sahneden de büyüksünüz. Ama bunu fark etmek tabii ki. Ya, bu da bir süreç Ya anlamında söyledim. çok enteresan bir şey. Bu gerçek asla bizden saklanmadı ki. Farkındalık aslında bunun adı. Hı Yani hı. farkındalık hiçbir zaman saklanabilecek bir şey değildi. Düşünceler mesela, düşünüyorum diyorlar. İşte düşünceler geliyor falan. Düşünceleri nasıl biliyorsun? Farkındalıkla, değil mi? Fark ediyorsun düşüncenin Evet. geldiğini, işte düşünüyorum. Nereden biliyorsun? Farkındayım çünkü. Hı. Düşündüğümün farkındayım. Duygular geliyor gidiyor mesela. İşte bir duygu, öfke yaşıyorsun, şunu yaşıyorsun, bunu yaşıyorsun. Bunları nereden biliyorsun? Çünkü bu duygunun geldiğinin farkındasın. Evet. Farkındalık buradaki anahtar rol aslında. Buradaki anahtar kelime farkındalık aslında ama biz farkındalığı gene spiritüel yaklaşıma baktığın zaman artan, azalan, şöyle olan, böyle olan bir şeymiş gibi algılıyoruz. Halbuki farkındalık daima sürekli ama sürekli kesintisiz bir şekilde burada olan tek şey. Tarkan sürekli burada yok. Bedeni sürekli burada yok. Düşünceler sürekli burada yok. Duygular, hisler, algılananlar sürekli değişiyorlar ama farkındalık sürekli burada ve asla saklanamaz. Çünkü düşündüğünü bilemezsin zaten. Yani düşündüğünün farkına varamazdın farkındalık. Hani kendi doğanı pas geçemezsin o yüzden. Hani kendi doğan asla saklanmadı. Evet. Sadece biz kendi doğamızı, gerçeğimizi fark ettiğimiz düşüncelerde aradık. Peki bunun örneğini ya da pratiğini bir sonraki bölümde sizden rica edeceğiz. Tabii ki. Şimdi, başka soruya geçiyorum. Şimdi gerçek dediğimiz şey gelip geçici bir şey mi? Gerçek, ben Uzak Doğuluların tanımını beğeniyorum bu konuda. Gerçek derler, sürekli olan şeye gerçek denir. Sürekli sabit, sürekli olan bir şey olmalı onun gerçek olabilmesi Hı için. hı. Bu yüzden mesela düşüncelere gerçek diyemezsin çünkü geliyorlar gidiyorlar, sürekli hareketliler. Burada algıladığın hiçbir şeye gerçek diyemezsin ama o gerçek tanımında demek Hı istiyorum, hı. Hı hakikat hı. Hı hı. tanımında. Hiçbiri hakikat olamaz çünkü
sürekli değişiyor. Bazı insanlar diyor ki ama bedenim gerçek falan derler. Hayır, o da değişiyor. İşte yıllar önce çok küçüktü, büyüyor, Yaşlanıyor. değişiyor, yaşlanıyor. Sürekli bir değişim içerisinde gerçek değişemez. Gerçek her zaman sabittir ve asla dokunulamaz ve erişilemez hatta. Yani buradaki hiçbir şey gerçeğe erişemez aynı zamanda. Peki sizce gerçeklik ve boşluk farklı şeyler mi? Yani boşluk kavramı, videolarınızda bahsediyorsunuz boşluk kavramı. Yani o değişmeyen şey aslında gerçek dediğiniz şey. Boşlukla ilişkili mi? Hepsi aynı şey biliyor musun? Öyle mi? Evet, evet. Bak, aslında anlatımım da biraz önceki anlatımım da aslında ifadesi de aynı yere gidiyordu. Hı hı. Mesela ne diyorum? Bak düşünce geliyor gidiyor diyorum, değil mi? Düşünce nereye geliyor gidiyor? Zihne, Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Aslına boşluktan bakarsan geliyor. boşluktan Evet. geliyor, boşluğa tekrar geri dönüyor, değil mi? Yani Hımm. bak demek ki düşüncenin bile gelebilmesi için bir boşluğa ihtiyacı var. Aynı şekilde beden ya da algılanan her şey bir boşluğa ihtiyacı yok mu? Doğru, Bak var. bu boşluğun üstündeki her şey sürekli değişiyor ama boşluk değişmiyor. Peki bu değişmeyen, olan şeyi biz kendi deneyimimizde nasıl fark edebiliriz? Bu aslında en kolayı. Biliyor musun? Çok enteresan ama bu en kolayı. Sağ olsun bilgeler bunun için çok güzel böyle yollar önermişler. Mesela benim en çok sevdiklerimden biri, Ramana'yı çok severim ama şimdi ben kimim sorgulamasına girmeden Hı şu hı. an daha basitini. Aslında şimdi bizim şöyle bir yönümüz var. Tamam, görüyorum, duyuyorum. Yani 5 duyu, tadıyorum, kokluyorum falan. Hı 5 hı. duyumuz var değil mi? Bir daha hadi diyelim ki de 6. duyu da zihin diyelim. Yani öyle tabir edelim Hı hı. sadece. Şimdi ben bunları nereden biliyorum? Bunların farkındayım, değil mi? Evet. Şimdi bak düşünmek işte 5 duyu ama bir de aslında farkındalık var. Eğer farkındalık olmazsa ben gördüğümü fark edemem, Hımm. bilemem. Doğru. Duyduğumu yani 5 duyuyu algılayamam bile. 5 duyunun olduğunu bile farkına varamam. Düşünceleri farkına varamam. Demek ki buradaki en önemli nokta farkındalık. Yani ben an be an kendi deneyimimde farkındayım aslında. Ama şurayı açmak istiyorum hocam. Zihinle farkındalık farklı şeyler. Zihin farkında olamaz. Yani, mesela düşünceler geliyor. İşte, sen kimliklere girip çıkıyorsun sürekli. Şuyum ben, Hı buyum hı. ben vesaire. Bunların farkındasın aynı zamanda. Yani farkındalık bunun da gerisinde. Daha büyük bir şey. Tabii ki. Uçsuz bucaksız bir şey. Ama şuraya geliyorum, pratiğe geliyorum. Hı hı. Şimdi demek ki şunu demeye çalışıyorum. Demek ki farkındalık aslında benim temel unsurlarımdan biri. İkinci bak birincil hatta unsur farkındalık. Çünkü farkındalık aracılığıyla zihni biliyorum. Düşünceleri biliyorum. Hımm. Farkındalık aracılığıyla 5 duyudan ne geldiğini biliyorum. Farkındalık aracılığıyla buradaki her şeyi bilme durumum var. Bu herkesin yani Evet. kabul edeceği bir gerçektir. Peki ama ben hayatım boyunca şuna bakmadım. Hep görmeye baktım. Hep duymaya baktım. Bak dikkatim hep İkincilde. Şimdi bir soru soralım. Yani kendinize sorun bu Hı hı. soruyu. Kendi içinizde şunu basitçe sorun. Farkında mıyım? Farkındayım. Heh, çok güzel. Şimdi bak, farkında mıyım diye ilk soru geldi, hemen sordun. Sonra ikinci olarak evet ya da farkındayım geldi, Hı değil hı. mi? Şimdi bir kere daha soralım ama ve lakin şöyle yapalım. Farkında mıyım diye sor. Şimdi cevap geldi ya evet ya Hı da hı. farkındayım diye. Şimdi o cevap nasıl geldi? Zihinden. O zihinden geldi ama o arada bir şey olmuş olmalı. Sen farkında olup olmadığını bir kontrol ettiğin bir an var orada. Evet. Boşluk anı. Kendine sor. Farkında mıyım? Orada farkında olduğun, sadece farkında kaldığın bir yer var, bir an var. Hı hı. Orada kal. Cevap önemli değil çünkü cevap da fark ediliyor. Yani şey diyorsun mesela, farkındayım. Onu da fark ediyorsun zaten. O devamı önemli değil. Şimdi tekrar sor. Farkında Tamam. mıyım diye sor. Farkında mıyım? Evet, bir boşluk anı oluyor sanki. Bir Boşluk oluyor ve orada ne oluyor biliyor musun?
Orada bir genişleme oluyor. Ama orada kalıyoruz o zaman. Dikkatimiz orada mı? Aslında bu senin zaten öz doğan bu zaten. Hımm. Farkındalık. Bak, düşüncelerini atabilirsin. 5 duyunu atabilirsin. Hatta bir gün bedenini bile atabiliyorsun. Farkındalığı atmayı dene. Farkındalık sana en yakın şeydir. Peki farkındalığın fiziksel bedende yeri neresi? Yok. Yok. Fiziksel bedende değil. Hımm. Daha geride. Çok daha geride ama her şeyi de kapsıyor. Farkındalık yani, Boşlukla farkındalık aynı şey mi peki? Dediniz ya boşlukta kalın diye. aslında aynı şey çünkü sadece tek bir şey var zaten. Hımm. Hani, hem boşluk hem farkındalık hem şu hem bu diye bir şey yok aslında. Boşluk ve farkındalık aynı şeydir. Çünkü her şeyin ham maddesi aslında farkındalıktır. Peki hocam demin yaptığımız o pratikte, boşlukta, o farkındayımdaki boşlukta kalmak için 1-2 saniye sürüyor onu fark etmemiz. Sonrasında yine düşünceler geliyor. Bunu Gelsin, uzatmak için pratik mi yapmamız gelsin. Hayır, gerekiyor? bak şimdi. Bütün konu ne biliyor musun? Bak, zihin hemen şöyle bir yaklaşıma giriyor. O zaman ben bunu pratik yapayım da işte gelişsin, şöyle olsun, böyle. Gerçekten bu böyle ama Çözüm çoğu arıyor. insan böyle. Yani, bunda hiç yanlış bir şey de yok. Zihin hemen böyle yaklaşıyor. Hayır, konu pratik değil. Aslına bakarsan senin hiçbir pratiğe ihtiyacın yok. Senin öz doğanı bilmeye ihtiyacın var. Öz doğan görmek değil, öz doğan duymak değil, öz doğan düşünmek değil. Onlar ikincil. Onları nasıl algılıyorsun? Farkındalıkla. O zaman biraz dikkatini farkındalığa çevir. O pratiği Hı hı. yap. Evet. İşte bir kendine sor farkında mıyım? Ve bu hali araştır, tanı. Çünkü bu senin doğan. Eğer sen bunu doğan olarak tanımlarsan Hı. o zaman pratik yapmana niye ihtiyaç kalsın ki? Zaten farkındalık halinden dünyaya bakıyor olursun. Ama işte oraya dönmek biraz zor hocam. Yani, dediğim gibi düşünceler, zihin Sadece onu hemen. tanıyana kadar. Bak, sadece tanıyana kadar. Hı hı. Bir de tabii ki şeye hak veriyorum. Hani bazı biz hep alışkanlıklarımızın kölesiyiz. Evet. Şimdi zihin sürekli bize alışkanlıklarımızı veriyor. Dikkatimizi çekecek şeyleri veriyor ve biz sürekli ona kapılıp gidiyoruz. Okay, bunda sorun yok. Yani bu pratiği deneyen hiç kimse de bunu sorun etmesin. Yani çok fazla düşünüyorum. Farkındalığa hiçbir şey olduğu yok. Size hiçbir şey olmuyor. Yani bunda endişe edecek hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Ama bak aslında her bir soruda çok önemli bir şey oluyor. Bak orada bak sana bunu açıklayayım. Yani bunu canlı hatta. Hı hı. Farkında mıyım diye sorduğun zaman bir anda bir açıklık ortaya çıkıyor. Sankisi de değil aslında. Dikkat geri çekiliyor ve burada gene görme var, gene duyma var, gene şu var, gene bu var ama dikkat hiçbirine kaymıyor. Peki hocam, lafınızı bölüyorum, özür dilerim. Bize bir pratik verin. Bir sonraki podcast'e kadar, onu deneyimleyelim ve izleyicilerimiz de deneyimleyip Tamam, altına bunu yorum bitireyim o yazsın. zaman. Tamam, Bu pratiğimiz bu olsun o zaman. tamam peki. Ama ne olduğunu açıklayayım onun. Yani, şu açıklanırsa çok daha keyifli olacak çünkü. Bak, bir kere sordum, bir kere yeter. Farkında mıyım? Hemen dikkat geri çekildi ve bir huzur hali, bir tamamlanmışlık hali var. Bunlar süper. Bu orada kal. Ama asıl burada şu var. Demek ki ben o fark ettiklerim değilmişim. Bunu Ben fark etmek aslında. Evet. Ben zaten onları fark edenmişim zaten. Hımm. O yüzden bunun aslında ne kadar çok yapmayla alakası yani adetle ilgili Hı değil. hı. Doğru yaklaşırsan burada kendin oluyorsun. Bu meditasyon en üst formudur bu arada. Tamamen o farkındalık halinde. Meditasyon deneyimler falan değildir çünkü. Peki düşünce gelirse bu arada ne yapalım? Şimdi sen farkındalıkta dinlenirken Evet. düşünceler zaten gelip gider. Bunda bir sakınca yok. Ama, senin dikkatini cezbedemezler.
Yani içerisine girmiyoruz düşüncesinin. Hayır, o sadece fark edilir. Hani, bunu deneyimledikçe daha iyi anlaşılacak ne demek istediğim. Sadece fark edilir. Hani, sanki boşlukta doğuyormuş, batıyormuş gibi buradaki her türlü şey, hani, buradaki nesneler gibi, buradaki duygular gibi her şey boşlukta doğuyor, batıyor, doğuyor, batıyor. Hâlâ konuşma var mesela, Hımm. bak dikkatini çekiyor. Evet. Yani hâlâ bak bir anlatım var ama hâlâ bunlar bir farkındalıkta, boşlukta meydana geliyorlar. Bu pencerede kalıyorsun. Burada dinlen demeye çalışıyorum. Hani bir sonraki bölüme kadar hani bence, harika bir pratik bu ama dediğim gibi araştırmak gerekiyor. Yani böyle biraz, kurcalamak Hımm. gerekiyor. Bir Hani sadece bakmak. şey yaklaşırsak, işte, birisi ya demiş ki "Farkında mıyım?" diye sor, Kal orada. kal orada. Tamam mı? Kaldım, sonra düşünce geldi. Evet, işte. Eyvah! Ben sürekli oraya gidip gelmek zorundayım. İşte demeye çalıştığım şu, bu pratiği, izleyenler, denemek isteyenler denerlerse günde 5 dakika bile çok büyük bir şey. Görecekler ki böyle bir çok kısa sürede hızla kendi içlerinde bir genişleme, bir büyüme görecekler zaten ve bu, tahminlerin ötesinde bir dönüşüme yol açacak. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız Ben için. teşekkür Süremizin ederim. sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar farklı sorularla karşınızda olacağız. Herkese teşekkür ederiz izlediğiniz için. Lütfen kanalı paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da lütfen deneyimlerinizi yazarsanız bir sonraki bölümde de Tarkan hocamıza sorularımız hazır olur. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Tarkan hocam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.